Merhaba arkadaşlar, Hamarat Bebek YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan burgu modelini kullanmış olduğum ve çaprazlama burgu modeli ile çalıştığımız güzel bir berenin yapımını paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, beremiz için toplamda yarım yumaktan birazcık fazla Nako Elite Baby kullandım. Orta kalınlıkta 3,5 numara şiş kullandım ve pompon yapımı için de aparatımızı kullanmış olduk. Evde arta kalan iplerinizi değerlendirerek güzel bir çalışma yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay ve çok şık duran modellerimizden bir tanesi. Aynı zamanda kullanışlı, tam kış ayları için farklı bir model yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, artık beremizi anlatmaya başlayabiliriz. Beremiz için toplamda şişime 89 ilmek takarak başladım ve bu 89 ilmeğimizi 5 sıradan oluşacak şekilde, başlangıç sıramız dahil olmak üzere 5 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızla tamamlamış oldum. Şimdi artık model çalışmamıza başlayacağız arkadaşlar. Model çalışmamızı nasıl yapıyoruz? İlk önce kenar ilmeğimi alıyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum ve ikinci ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi düz ördüm arkadaşlar. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 8 artı 3'ten oluşacak örgümüzün model kurulumu. 3 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmeğimi ters ördüm. 8 ilmeğimi 4, 5, 6, 7, 8 düz ördüm. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ters ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 düz. 1, 2, 3. 3 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi düz. 3 ilmeğimi ters. 8 ilmeğimi düz. 4, 5, 6, 7, 8. 3 ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi düz ve kalan 2 ilmeğimi ters olarak sıramın başına geldim. Arka yüzde ters örmüş olduklarımı düz, düz örmüş olduklarımı ters örmem gerekiyor. 2 düz ile başladım. 8 ters ile devam ediyorum. 4, 5, 6, 7, 8. 3 ilmeğim düz, 8 ilmeğim ters. Üç ilmeğim düz, 8 ilmeğim ters şeklinde başa kadar örgümü devam ettiriyorum. Ön yüzden 3 ilmek ters örmüştük. Arka yüzde bu 3 ilmeğimiz düz. Ön yüzden 8 ilmek düz örmüştük. Arka yüzde ise bu 8 ilmeğimiz ters olarak başa kadar ilerleyeceğiz. Evet, başa kadar geldim. Son 2 ilmeğimi yine düz olarak sıramı tamamlamış oldum. Tekrardan
örgümün ön yüzüne dönüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilk iki ilmeğimiz ters olarak başlamış oldu ve yine 8 düz 3 ters ile örgümüze devam edeceğiz. Bunu toplamda kaç sıra öreceğiz? İlk burgu çalışmasını yapana kadar bu mantıkla devam ettirelim örgümüze. Yani kenarlarımız 2 ilmek, 8 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde ilk kurulumu yapacağımız, ilk burgumuzu yapacağımız yerine kadar örgümüzü devam ettirelim. Daha sonra burgularımızı çaprazlama nasıl yaptığımızın mantığını gösterelim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle örgümüze bir bakalım. 8 ilmek düzlerimiz, arada 3 ilmek terslerimiz ve 8 ilmek düzlerimiz. Terslerimizden itibaren saydığımızda 2, 4, 6. Yani gidiş 1, dönüş 2 olarak 6 sıra örmüş olduk. Şimdi birinci burgu çalışmasını birlikte başlatacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 düzüm üzerinden burgu çalışması yapıyorum. 4 ilmeğimi sağ şişime aldıktan sonra 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Geride kalan 2 ilmeğimi alttan sol şişime, bırakmış olduğum 2 ilmek düzümü üstten tekrardan geçirerek sol şişime takıyorum ve bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve birinci burgumu yapmış oldum. Şimdi aynı işlemi ikinci dörtlüğüm için de geçerli olarak yapacağım arkadaşlar. 4 ilmeğimi sol şişime aldıktan sonra ikisini bırakıyorum. 2 ilmeğimi tekrardan alttan sol şişime taktım. Bırakmış olduğum 2 ilmeğimi sağ şişe alarak üstten atlattım. Ve tekrardan bu 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir sırada yan yana 2 adet burgu çalışması yapmış oldum. Şimdi ipi kendimden tarafa alıyorum. 3 ilmek tersimi örüyorum. Sıradaki takip eden 8 ilmeğim için herhangi bir burgu çalışması yapmadan örgümde düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi kendimden tarafa aldım. 3 ilmek ters ördüm. Sıradaki 8 ilmek düzüme aynı işlemi uygulamam gerekiyor. 4 ilmeğimi çıkardım. İlk dörtlüğüm için burgumu yaptım. Ve bu 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi sırada takip eden 8 ilmeğimin ikinci dörtlüğünü burgu çalışmasını uyguluyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi örgüm için ipimi kendimden tarafa aldım. 3 ilmek tersimi örüyorum. 8 ilmek düzümü örüyorum. Tekrar ipi kendimden tarafa aldım. 3 ilmek tersimi örüyorum. Ve şimdi sıradaki 8 ilmeğim için tekrardan burgu çalışmamı yapıyorum. Bir, 2, 3 tersimi ördüm. 8 düzüm örüyorum. Üç tersimi örüyorum. Ve sıram için yine 8 ilmeğimde burgu çalışmamı yapıyorum.
1, 2, 3, 4 düzümü daha ördüm. Aynı sıra üstünde 2 adet burgu yaptım. Şimdi 3 ters, 8 düz olarak sırayı tamamladım. Ve 2 tersim ile örgümü tamamladım. Şimdi açıyoruz. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi 8'er ilmeğimizin bir tanesinde burgu, bir tanesinde yapmadık. Ve örgümüz ilk burgu sırasını tamamlamış oldu. Şimdi arka tarafta ilmeğimin gelişine göre tersi ters, düzü düz örmeye devam ediyorum. Başa kadar tersi ters, düzü düz ördük arkadaşlar. Tekrar örgümde ön yüzüme dönüyorum. Ön yüzümde kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tersimi ördükten sonra yine aynı şekilde 8 düz, 3 ters olarak başa kadar devam ediyorum. Dönüşte yine aynı şekilde tersi ters, düzü düz olarak öreceğim. Tekrar ön yüze döndüğümüzde ikinci burgu çalışmasını yine birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk burgumu yaptıktan sonra başa kadar burgumu yaparak ilerledim. Dönüşte örgümün ilmeklerimin gelişine göre ördüm. Bir sıra bir sıra boyunca düzü düz, tersi ters tekrardan ördüm. Geriden geri dönüş yaptım. Yani burgudan sonra 3 sıra daha gidiş ve dönüş düşündüğümüzde 3 sıra daha örmüş oldum. Şimdi tekrardan burgu çalışması yapacağımız yere geldik örgümüzde. İpimi kendimden tarafa alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi sıradaki dördümüz için ne yapmamız gerekiyor? 1, 2, 3, 4 ilmek yine şişimden çıkarıyorum. Ve yerlerini değiştirerek burgu çalışmamı yapıyorum. İkisi alttan, ikisi üstten olacak şekilde burgumu yaptıktan sonra 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci dörtlüğüm için de yine aynı çalışmayı yapıyorum. Burgumu yaptıktan sonra da 4 ilmek düzümü örüyorum. Gördüğünüz gibi ikinci burgumuzu da yapmış olduk örgümüzde. Şimdi ipi kendimden tarafa aldıktan sonra 3 tersimi örüyorum. 8 ilmek düzümü örmem gerekiyor. Burada herhangi bir işlem yapmıyorum. 3 tersimi örüyorum. Ve tekrar ikinci dörtlüğüm için burgu çalışması yapıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci burgumu da yapmış oldum. Yine 3 ilmek tersimi örüyorum. 8 ilmek düzümü örüyorum. Üç ilmek yeniden tersimi örüyorum. Ve yine birinci dörtlüğüm, ikinci dörtlüğüm, bakalım şöyle gördüğünüz gibi birinci ve ikinci burgularımızı da böylelikle yapmış oluyoruz. Şimdi 8 düz 3 ters yine burgu çalışmam ve 3 ters 8
düzüm ile sıramı tamamlayacağım. Arka yüzde yine ilmeklerin gelişine göre öreceğim ve bir sıra yine aynı şekilde ilmeklerimizin gelişine göre örüp geleceğiz ve 3. burgumuza başlayacağız. Birinci burgumuzu yaptık, ikinci burgumuzu yaptık. Toplamda 3 kez burgu yapacağımızdan dolayı 3. burgumuzu da tamamlayacağız ve bu sefer de çaprazlama işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, örgümüzün son haline bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi 3 adet burgu yaptık. Birinde yaptık, birinde yapmadık ve en son burgumuzu yaptıktan sonra başa kadar örgümüzü devam ettirdik. Dönüşte ilmeklerimizin gelişine göre ördük. Şimdi tekrardan ilmeklerimizin gelişine göre tersi ters, düzü düz bir şekilde örmeye bu sırada da devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 8 düz 3 ters ile başa kadar gidiyoruz ve 3 düz 8 ters ile dönüşümüzü sağlıyoruz. Dönüşte burgu yapmadığımız ilmeklerimizi burgusuna başlayacağız. Başa kadar örgümüzü ördük. Birinci model çalışmamızın taban kısmını tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız örgümüzde? İkinci modelimizi çalışmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tersimi ördükten sonra burgu çalışmış olduğum düzlerimi devam ettiriyorum düz olarak örmeye. Hiç burgu çalışması yapmadığım 8 düzüm için artık burguya başlıyorum. Şimdi burgu çalışması yapmamış olduğumuz çaprazındaki 8 düzümüze aynı şekilde burgu yapıyoruz. 4 ilmeğimi burgu yaptım. Takip eden ikinci dörtlüğümü de burgu çalışması yapıyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. 3 tane tersimi ördüm. Yani şuradaki çalışmayı artık bu kısma, buradaki düz çalışmayı da bu kısma uygulayarak aynı şekilde 3 kez üst üste burgu çalışması yapmaya devam edeceğiz örgümüzde. Bir çaprazlama yapmış olacağız. Şimdi burada burgu çalışması yapmış olduğuma göre sadece 8 ilmeğimi düz örerek örgümü devam ettiriyorum. 3 tersimi örüyorum. Takip eden 8 ilmeğime burgumu yapıyorum. Ve yine gidiş bir dönüş 2 olarak düşündüğümüzde ikinci burgumuzu 3 sıra sonra yapacağız arkadaşlar. Tıpkı ilk birinci kısımda olduğu gibi. Buna dikkat edelim ve burgularımızı çalışıp gelelim. İpimizin katının açılmamasına özen gösterelim arkadaşlar. Genellikle orta kalınlıkta ipler kullandığımız için bu tarz özellikle çalışmalarda ipimizin katı açılabiliyor. Buna özen göstererek örgümüzü devam ettirelim. Evet arkadaşlar, beremiz için toplamda 3 kez burgu yaptık çaprazlama olarak. 1 ve 2 üçüncü ve bu kadar mesafe beremizin uzunluğu için yeterli. Artık kesme çalışmalarına başlayabiliriz. Çünkü 1 yaş bebeklerimiz için bir hazırlık yapıyoruz bildiğiniz gibi. Daha büyük çalışmış olan arkadaşlar 8+3 ilmek hesap ederek fazla başlamaları gerekiyor. Ve model çalışmasını da 4-5 kendilerine uygun bir şekilde artırabilirler. Şimdi burada yapmamız gereken işlem arkadaşlar. Baştan kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek tersimi örüyorum. Sırada 8 ilmek düzüm olduğuna göre 8 ilmek düzümü örmem gerekiyor. 8+3 üçlerimiz biliyorsunuz ters ilmeklerimizdi. Şimdi 8 ilmeğimi ördüğüme göre 2 ilmek ters, 3 tane tersimin ikisini birlikte ipimi ön tarafa alıyorum. 2 tersimi birlikte alarak bir
eksiltme çalışması yapıyorum. İkinci tersimi ördükten sonra 8 ilmek düzümü örüyorum. Birinci eksiltmemizi yapmış olduk. Yine aynı şekilde 3 tersimin olduğu yere geldim ve 2 tersimi birlikte alarak kestim. İkinci tersimi ördükten sonra 8 ilmek düz. Yani her 3 ilmek tersimin ikisini birlikte alarak aradaki ters ilmek sayısını 2'ye düşürmüş olacağız. Bu sıramızla birlikte. Başa kadar bu şekilde devam edelim. Her 9 ilmekte bir kesme yapmış oluyoruz aynı zamanda. Modelimizin arka tarafında ise ilmeklerimizin gelişine göre tersi ters, düzü düz öreceğiz. Düz öreceğimiz ilmek sayımız kesme yaptığımıza göre 3 ilmek değil 2 ilmeğe düşmüş oldu. Çünkü bir ilmeğini eksiltmiş olduk. Şimdi 8 ters 2 düz olarak arkadan gelirken örgümüzü tamamlayalım. Ön yüze döndüğümüzde 2 ilmek kalan ters ilmeklerimizi yine kesme yaparak bir ilmeğe düşüreceğiz. Tekrar ön yüze geldiğimizde düzlerimi aynı şekilde yine örüyorum arkadaşlar. 2 tane tersim var düzlerimin arasında. Bu terslerimi yine birlikte alarak bir ilmeğe düşürmüş oluyorum aradaki ters ilmeklerimi. 8 düz. Yine model çalışmam için devam ediyor. Ve 2 tersimi birlikte alarak kesiyorum. Arka tarafta ise yine 8 ters 1 düz olarak örgümün başına geleceğim. Kesme çalışmalarına başladığımızda model çalışması uygulamıyoruz artık. Üçüncü kesme sıramızdayız arkadaşlar. Üçüncü kesme sıramız için bir kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 8. düzümü örerken arkadaşlar ortada bir tane tersim kaldı. Bu tersimle birlikte örüyorum. Artık o tersimizi de arada düze çevirmiş oluyoruz. Yine 8 tane düzümü örüyorum. 8.'sini örerken aradaki tersle birlikte alarak kesmemi bu şekilde yapıyorum. Böylelikle beremizin tepe noktasını oluşturmaya başlamış olacağız. Arkadan dönerken ise bütün ilmeklerimiz artık bu hizamızla birlikte ters örülmüş olacak arkadaşlar. Evet, bakın şu araları artık kavuşturmuş olduk. Düz örgüye çevirmiş olduk. Ve toplamda 3 sıra bir ovallik 3 kez kesim yaparak bir ovallik oluşturmuş olduk. Şimdi ne yapıyoruz peki artık? Beremizin boyunun daha fazla uzamasını istemiyoruz arkadaşlar. Kenar 2 ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. İkisini birlikte alarak kesiyorum. Bir tane düz. İkisini birlikte aldım. Bir düz. Yani bir kez bir düz ör şeklinde, bir ör bir kes, daha düzgün bir ifadeyle başa kadar bu şekilde devam ediyorum. Düzümü ördüm, şimdi keseceğim, sıramdayım, kesiyorum. Bir ör bir kes, bir ör bir kes şeklinde başa kadar ilerleyeceğiz örgümüzün. Evet, bir ör bir kes yaptık arkadaşlar. Şimdi baştaki kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikişer ikişer tüm ilmeklerimi alarak kesmeye devam edeceğim. Bu kez örme yapmıyoruz. Arada bütün ilmeklerimizi ikişer ikişer alarak başa kadar keseceğim. Dönüşte bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar öne döndüğümde aynı işlemi tekrarlayacağım ve bu benim son sıram olmuş olacak. Evet, toplamda şu an tersten de örüp geldiğimde şişimde 12 ilmeğim kaldı. İpimi uzunca bırakıyorum arkadaşlar.
Artık dikme aşamasına başlayacağız. İğnemi alıyorum. Bu 12 ilmeğimi iğnemin ucundan geçiriyorum. Şimdi dikim aşamasına başlayacağım. Yalnız tepe noktasını birleştirmek istiyorum ilk etapta. Şimdi birimizin iki ucunu bir araya getirelim. Şu şekilde her V'nin içerisinden iğnemi karşılıklı aynı sıra sayısından geçirerek dikiyorum. Evet, böylelikle arkadaşlar modelimizi ve beremizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi arka tarafta ise dikişimiz gayet estetik bir şekilde hazırlamış olduk. Şimdi küçük bir pompon çalışması yapacağız arkadaşlar. Bulgur modelini kullandığımız için görünüşte beremize baktığımızda biraz büzgülü durabilir ama bebeğimizin başına taktığımızda gayet şık görünümlü bir model olarak kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir model olarak. Şimdi buraya bir pompon çalışması yapıp dikeceğim ve finalimizi yapmış olacağız. Evet arkadaşlar, pompon aparatımızı aldık. Daha önceki berelerimizin anlatımından faydalanmış olan izleyicilerimiz biliyorlar pomponumu nasıl yaptığımı. Şimdi orta boy aparatımızın iki ucunu bir araya getiriyoruz ve düzgün bir şekilde ipimizi sırayla dolamasını yapıyoruz. Dolgun bir şekilde yaptığımızda daha düzgün duracaktır pomponumuz arkadaşlar. Buna özen göstererek sarma işlemini yapalım. Birinci kısmımızı sarma işlemini tamamladık. Şimdi ikinci kısmımıza başlıyoruz. Ve yine aparatımızın orta kısmından karşı tarafa geçişimizi yaptık. Sarma işlemine devam ediyoruz.